Filipinler, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir adalar ülkesi. İrili ufaklı 7.000'in üzerinde adadan oluşur. Filipinlere gitmek isteyen Türk vatandaşlarından 30 güne kadar vize istenmiyor. Başkenti Manila. Ülkede 3 mevsimin yaşandığı tropikal iklim hakim. Mart, Nisan, Mayıs ayları sıcak ve kurak yaz mevsimi, Haziran-Kasım arası yağmurlu sezon, Aralık-Şubat arasında da kuru ve serin hava yaşanır. Konum olarak dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi üzerine kurulmuş cennet gibi bir ülke Filipinler. Fakat bizim seyahatimizin sonucunda anladığımız halkın tarihin hiçbir döneminde mutluluk ve refah içinde yaşayamamış olduğu. Aksine halk hep fakirlik ve acı içinde yaşamış. Bunun en büyük nedenleri hayatın iklimsel olarak çok rahat oluşu sebebiyle insanların bütün sıcak iklimlerde yaşayan insanlar gibi çok çalışma ihtiyacı hissetmemeleri. Daha da önemlisi, tarih boyunca diğer medeniyetlerin bu toprakları ele geçirme ve sömürgeleştirme çabaları sonucu bu toprakların hep bir savaş ve esaret altında kalmış olması. Adada özellikle İspanyol kültürünün izleri her yerde görülüyor. Hatta Filipinler ismi bile İspanyol kralı 2. Felipe'den geliyor. Başkent Manila'da zenginler Makati bölgesinde, fakirler Malata bölgesinde yaşıyor. Ne yazık ki Filipinler'de de birçok gelişmekte olan veya geri kalmış ülkede olduğu gibi gelir dağılımında çok ciddi bir dengesizlik hakim. Zenginler çok zengin, fakirler çok fakir. Bir yanda şehrin göbeğinde yer alan golf kulübü, devasa gökdelenler, alışveriş merkezleri, diğer yanda günlük 3-5 dolarla geçinmeye çalışan gariban insanlar. Intramuros, duvarların içinde anlamına gelir. Beşgen şeklinde, yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda, surlarla çevrili tarihi eski şehir, Manila'nın ilk kurulduğu, kentin en önemli turistik bölgesi. İspanyol mimarisinin etkilerini bölgeyi gezerken hissedeceksiniz. Manila Katedrali ve San Agustin Kilisesi, İspanyol mimarisinin buradaki en güzel örnekleri. Binondo Çin mahallesinde Çin kültürünün etkilerini görebilir ve Çin yemeklerini tadabilirsiniz. Şüphesiz toplu taşımanın en sempatik öğesi her yerde karşınıza çıkacak olan jeepniler. Manila'da insanlar genel olarak güler yüzlü ve nazik. Çocukların geneli çok fakir olmalarına rağmen çocuk olmanın masumiyetini ve güzelliğini daima yansıtıyorlar. Hala insan elinin çok fazla tahrip etmediği doğal güzellikler ve muhteşem sualtı güzelliklerini görmek, kış ortasında sıcacık yaz güneşini yaşamak istiyorsanız Filipinler kesinlikle doğru adres. Gittiğiniz yere ve seçtiğiniz konaklama şekline göre değişmekle beraber hostelde kalmak isterseniz günlük 10 ila 20 dolar, ortalama bir otelde kalırsanız gecelik 40 ila 50 dolara konaklayabilirsiniz. Fakat El Nido, Boracay gibi popüler yerlerde konaklamak oldukça pahalı. Otel işletmelerini yabancılar yaptığı için fiyatlar oldukça şişmiş durumda. Manila'dan sonra ülkenin en büyük ikinci şehri Puerto Princesa. Şehir Palawan Adası'nda. Palawan Adası'na hava ve deniz yoluyla ulaşım mümkün. Puerto Princesa Doğa Parkı'nın bulunduğu bölgedeki yeraltı nehri ülkenin en önemli turizm noktalarından. Nehre ulaşmak için önce Sabang kasabasına geldik. Kasaba, deniz kenarında yeraltı nehri turu için organize edilmiş küçük bir yerleşim. Günlük ziyaretçi sayısı sınırlandırılmış durumda. Çok sayıda tekne burada kıyıda bekletiliyor. Buradaki bekleme süresi 2-3 saate kadar uzayabiliyormuş. Ziyaretçiler düzenli bir şekilde lokal teknelerle 20 dakikalık bir seyirle mağaranın olduğu bölgeye taşınıyor. ...8,2 kilometre uzunluğundaki yeraltı nehri 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde dünyanın yeni 7 doğa harikası arasına alınarak tescillenmiş. Nehir Puerto Princesa şehrinin 80 kilometre kuzeyinde yer alır. Kireç taşlarının suyun aşındırması sonucunda 20 milyon yılda oluşturduğu tespit edilen yeraltı nehrine gidebilmek için bir tur acentası ile anlaşmanız gerekir.
Bölge koruma altında olduğu için belirli sayıda ziyaretçi alınıyor. Tur kapsamında nehrin 1,5 kilometrelik bölümü gezilebiliyor. Mağara içinde konuşulmaması için tekneye binerken kulaklık dağıtılıyor. Mağaradaki doğal hayatın etkilenmemesi için ışıklandırma yapılmamış. Teknedeki rehber anlattığı kaya formuna ışık tutuyor. Kireç taşından oluşan mağarada sarkıtlar, dikitler değişik kaya formasyonlarını oluşturuyor. Kayaların oluşturduğu şekillerde ne göreceğiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Mağarada yaşayan yarasalar, sığırcık kuşları her an etrafınızda uçuşuyorlar. Rehber yukarıya doğru bakarken ağzınızı kapatın yoksa uykudaki yarasalar üzerinize anılarını bırakabilir diye uyarması gülümsemelere yol açıyor. Özetle yeraltı nehri mutlaka görülmesi gereken gerçek bir doğa harikası. Yaklaşık 450 kilometre uzunluğunda ve yer yer 50 kilometre genişliğindeki Palawan Adası, sayılı seyahat dergileri tarafından defalarca dünyanın en güzel adası seçilmiştir. İşte yolunuz bu adaya düşerse, adanın kuzey bölümünde yer alan karstik kireç kayalıklarıyla, pudra şekerini andıran bembeyaz kumsallarıyla, rengarenk resifleriyle, muhteşem lagunlarıyla El Nido mutlaka görmeniz gereken bir yer. Kasaba aslında oldukça küçük. Sahil kısmındaki ana cadde ve o caddeyi kesen bir cadde daha var. Hepsi bu kadar. Trafik veya gürültü yok. Çevrede sadece parmak arası terlikleri, şortları ve bikinileriyle halinden son derece memnun turistler var. El Nido'da tekneyle yapabileceğiniz turlar A, B, C ve D adı altında 4 kategoride toplanmış. Biz bu turlardan sadece C'yi yapabildik. Keşke diğer turlara katılabilmek için daha fazla zamanımız olsaydı demeden geçemiyoruz. C turundaki ilk durağımız Seven Commandos Island yani 7 Komando Adası. Bembeyaz kumsal boyunca lokal tekneler olan bankalar sıralanmış durumda. Burada verilen tropikal meyve yeme ve yüzme molasından sonra bir sonraki durağımız olan Minlock Adası'na hareket ediyoruz. Minlock Adası'nda önce öğle yemeği yeniyor. Sonra muhteşem kireç taşlarının şekillendirdiği kayalıkların hemen dibinde şnorkellerimizle masmavi sulara dalıyoruz. Bir sonraki durağımız Secret Lagoon yani Gizli Lagoon. Buranın özelliği dışarıdan bakıldığında sadece kireç taşlarından kayalıklar görüyorsunuz. Fakat kayalıkların altındaki küçük bir delikten geçince karşınıza nefes kesici lagun çıkıyor. Daha sonra Big Lagoon yani Büyük Lagun olarak bilinen laguna gidiyoruz. Büyük Lagun gerçekten çok etkileyici bir yer. Fakat tekneler lagunda duramıyor. Lagundan geçerken siz etrafı gözlemleyip çekim yapabiliyorsunuz. Berrak suyun altındaki muhteşem resifler, balıklar gözlerinizin önünden adeta bir film şeridi gibi geçiyor. Ve sırada son durağımız olan Small Lagoon yani Küçük Lagoon var. Öyle adından dolayı küçük sanmayın. Lagoon gayet büyük. Bir kano kiralayıp gezebilirsiniz. Önce küçük bir delikten geçerek muazzam laguna giriş yapıyorsunuz.
Palawan'da kaldığımız otelin hemen önünde kitesurf yapan sörfçülere de değinmeden geçemeyeceğiz. Kitesurf deyince de aklımıza yakın zamanda Filipinler seyahati yapmayı planlayan, Gökova'da kitesurf okulu işleten arkadaşlarımız Tuğçe, Hüseyin ve dünyalar tatlısı oğulları Yaz geliyor. Bu videonun hem onlara hem de videomuzu izleyip Filipinler tatili planlayan tüm takipçilerimize faydalı olmasını umarız. Boracay Adası, Filipinlerin orta kesimindeki Panay Adası'nın kuzeybatı ucunda bulunuyor. Sadece 7 kilometre uzunluğunda küçücük bir ada olmasına rağmen, özellikle 1990 yılından itibaren önemli seyahat dergileri ve sitelerinde dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında lanse edilmeye başlamış ve diğer alternatiflere göre çok ucuz olduğu için hızla öne çıkmıştır. Boracay adı toz kumuna ve rengine sahip olan beyaz pamuk anlamındaki borak kelimesinden geliyor. Boracay'daki tüm gelir turizmden sağlanıyor. Yerel halkın çoğu İngilizce biliyor ve gayet sıcakkanlı insanlar. Bu sebeple lokallerle rahat ve samimi bir şekilde iletişim kurmanız mümkün. Birer yelken aşığı olan Neşe ve benim için, iki tarafındaki bambu dallarından destekleriyle birer trimaran olan lokal yelkenli tekneyle adanın etrafında tur atmamamız düşünülemezdi. Bu turu adrenalin ve yelken tutkunu herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Adanın dünya çapında üne sahip kumsalı White Beach'te geçireceğiniz muhteşem bir günün ardından gün batımında kendinizi adeta bir masal diyarında hissedeceksiniz. Ve muhtemelen hayatınızın en güzel gün batımlarını bu adada yaşadığınızı düşüneceksiniz. Boracay gece hayatıyla da haklı bir üne sahip. Biz özellikle Ladyboy'ların sergilediği ateş dansından çok etkilenmiştik. Filipinler videomuzda sizlere ülkede yaşadığımız tecrübeleri aktarmaya gayret ettik.
Fakat şunu da eklemek gerekir ki bizim gezip görebildiğimiz bölge bütün ülke göz önüne alındığında gerçekten çok sınırlı. Söylenebilecek tek şey Filipinler mutlaka keşfedilmesi gereken, hala çok tahrip edilmemiş cennet lokasyonlardan birisi. Filipinlere ve videomuza dair soru, eleştiri ve yorumlarınızı bizimle paylaşmanız bizi çok mutlu eder. Sonraki bölümde başka bir cennet köşede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.